söylediği üzere benim adım Arda Erkan ve bugün size burada kendi kesişmelerimi anlatmak için buradayım. Nasıl başlamam gerekiyor? Bence şöyle başlamam gerekiyor. Ben üniversiteye geçtiğim zaman o da arkadaşım, benim liseden arkadaşımdı ve liseden beri yapmayı çok sevdiğimiz bir şey vardı. Boş zamanlarımızda neler yaptığımızı, yaptığımız şeylerin bizi nasıl etkilediğini düşünürdük. Neler yaptık, neden bunları yaptık, neden buradayız, bu kararlar bizi nasıl etkiledi gibi düşünceleri sürekli düşünürdük. Ve bu sefer bunları benim size düşünmem ve sizlerle bunları paylaşmam, size kendi yolculuğumu anlatmam için sürem gerçekten kısa. Ancak konuşmam kendi ömrüm kadar uzun olmalı. Hayallerim kalıplara sığmazken size bunları özetlemem lazım. Size hayallerimi anlatmam lazım. Hedeflerimi koyup bu hedefe ulaşma çabam boyunca strese nasıl katlandığımı, nasıl ayakta kaldığımı, nasıl odaklandığımı ve neden bu kadar odaklı olduğumu sizinle paylaşmam lazım. Bunları anlatırken ayrıca beni bu hayal neyin yönlendirdiğini de bulmam lazım. Bütün bunların yanında önemli kararlarımı, yol ayrımlarımı anlatmam lazım. Hangi kararım beni tam bu ana getirdi? Neden bu karar bu kadar önemliydi? Bunların hepsinde cevaplarını ben bile tam olarak bilmezken yapmam lazım. Bu yüzden bu kısa süre benim için de gerçekten çok büyük bir yolculuk olacak. Belki kendi amaçlarımı tekrar keşfedeceğim. Belki de neden yanlış yaptığımı bulacağım. Bu yolculuğu size belki kendinizden bir parça bulursunuz amacıyla anlatmak istiyorum. Sizden de isteğim, ben bu yolculuktan geçerken, ben yolculuğumu anlatırken lütfen siz de kendinizinkini düşünün. Ben önemli kararlarım üzerinde durdukça siz de kendi kararlarınızı sorgulayın. Ben hatırladığım ilk olaylarımdan başlayarak en önemli olaylarımı adım adım anlatırken siz de lütfen kendi hayatınız için aynı şeyi yapın. Sonunda umarım güzel bir yere varırız. Yolculuğumun tarihsiz bir olayla başlıyor diyebiliriz. Bir trafik kazası. Hatırlayabildiğim o anla ilgili gerçekten çok az şey var. Ve zaten hatırladığım şeylerin pek çoğu da gerçekten duymak istemeyeceğiniz detaylar. Ancak sizinle bu olayın ancak kendi üzerindeki etkisini paylaşabilirim. Bu kadar travmatik bir olayın, benim kadar, o zamanki halim kadar küçük çocuk üzerindeki etkisi tabii ki de büyük oldu. Ve ben bunu söyleyebilecek kadar uzman değilim ancak şimdi düşündüğümde diyorum ki bu olay beni gereğinden fazla hızlı olgunlaştırdı. Bu cümleyi ortaokulda fazlasıyla duymuştum. Yaşından olgun diyorlardı bana ancak o zaman nedenini tam olarak anlayamamıştım. Şimdi düşününce mantıklı geliyor. Bir insanın başına gelme olasılığı bu kadar düşük olan bir olayı çok küçük yaşta yaşadım. Ve o anları hala hatırlıyor olmam, benim üzerimde etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösteren önemli bir noktası bence. Demem o ki, büyük sıkıntıların, sorunların etkisi üzerimizde azımsanmayacak kadar çoktur. Kişiliğimizi şekillendiren en önemli olaylar bazen de yaşadığımız sorunlardır. Yolculuğumun ikinci noktası ortaokul. Ne çocuk ne gençsiniz. İnsanların sizinle çocukmuş gibi konuşması size dokunuyor ancak genç olmak bir korkutucu bir detay o yaşlarda. Genellikle bu yaşlarda hızlı öğreniyoruz. İyi şeyleri, kötü şeyleri. Ancak ben ortaokulumda beni bu halime getiren en önemli olaylardan bazılarını yaşadım. Üzerimde etkisi çok büyüktü bu olayların. İnsanların pek çoğu ile bu dönem tanıştım. Beni bu halime getiren. Günlük hayatımda nasıl konuşacağımı, nasıl öğrenmem gerektiğini, neler yaptığımı, bu işleri en iyi şekilde nasıl yapacağımı bu insanlar bana öğretti. Benim yolum bana bu becerileri en iyi şekilde öğretecek insanlarla kesiştiği için ben bugün bu insanım. Sizin yaşadıklarınızdan çıkardıklarınız kadar size bu duyguları yaşayacak insanlarla karşılaşmanız da aynı derecede önemlidir. Kiminle karşılaştığınızı asla küçümsemeyin. Büyük küçük demeden herkesi can kulağıyla dinleyin. Tek bir cümle bile hayatınızı değiştirecek bile de yol açar. Şimdiye kadar anlattığım her şeyi anladığım dönemse benim lise dönemimdi. Aklımda bu dönem için gerçekten büyük hayallerim vardı. Neler yapacağımı belirlediğim, kim olacağımı seçtiğim dönem olacaktı. Hepsini de yaptım ama ne bu dönemde tanışacağım insanların benim hayat planımı değiştirecek kadar büyük bir etkisi olacağını düşünebilirdim. Ne de bu dönemin sonunun pandemi gibi büyük bir olayla bitip beni kapılar ağlarına kapatacağını. Ancak ne olursa olsun yaşadığım şeylerin bana kattıkları inanılmaz bir seviyedeydi. Bu konuşmayı ailemle pek çok kere yapmışızdır. Bu okula gelmeseydim,
bu okulda yaptığım şeyleri yapmamış olsaydım asla şu anda bu noktada bulunuyor olmazdım. Kesinlikle bugünkü ben olmazdım. Ne bu şekilde bir topluluk önünde konuşma becerisine sahip olabilirdim, ne kendime güvenim bu kadar olurdu. Aldığım tek bir karar, o 9. sınıfta, o tarih sınıfında duran çocuğun tek bir yere gitme kararı hayatını hiç beklemeyeceği bir şekilde değiştirdi. Aldığınız kararlar geleceğinize çok büyük etkiler yapabilir. Ben tek bir kararla 4 sene boyunca kendimi değiştirmeyi başardım. Bu karar bana o kadar önemli gelmemişti ki. Daha büyük bir karar hayat başarınızı da getirebilir, sizi yerle yeksan edebilir. Ve sonunda şu anki dönemim, gerçek hayatın, gerçek sorunların başladığı denilen üniversite dönemi. Her insan için büyük basamak olmalı. Benim için de öyle oldu. Çok kısa bir süreç içerisinde, 7-8 ay içerisinde hayatımın en önemli kararlarını aldığım, en önemli anlarını yaşadığım dönemdi. Daha ilk günden, ilk dakikadan tanıştığım insanların bana kattıkları, bana yaşattıkları deneyimler, hayatımı nasıl değiştirdikleri, nasıl güzelleştirdiklerini dersiniz, kendi kararlarımın etkilerini nasıl gördüğümü dersiniz bilmem ama üniversiteye çok özel bir yer denmesi gerektiğini söyleyebilirim. Çok farklı, çok özel deneyimlerin kapılarını açan, hayatın iplerinin tam anlamıyla bizde olduğu bir dönem üniversite dönemi. Düşündüğümüz, hayal ettiğimiz her şeyi başarabilmek bizim elimizde. Bu 8 ayı benim için bu kadar önemli yapan, bu kadar mükemmelleştiren kararlar, bu kadar önemli insanlar olmasa belki şu anda yine bu şekilde burada konuşuyor olmazdım. Bugün burada sizinle paylaşabileceğim şeylerin bir üniversite öğrencisi olarak çok kısıtlı olduğunu farkındayım. Ne sizinle paylaşabileceğim önemli deneyimlerim, ne büyük çıkarımlarım, ne de size verebileceğim tavsiyelerim var. Bugün sizinle paylaşabileceğim, benim yapabileceğim tek şey farklı bir düşünme şekli, bir sorgulama yöntemidir. Bazen tek başınıza hayatınızın neyin etkilediğini, bu durumun sizin üzerinize ne gibi etkileri olduğunu fark edemezsiniz. Farklı bir bakış açısı, bazen de size eşlik edecek, sizi yönlendirecek bir insan gerekir. Aynı düşünce süreçlerini sizinle birlikte yaşayan birisi gerekir. Ben bugün size elimden geldiğince o kişi olmaya çalıştım. Lütfen size zamanınız oldukça kendi başınıza da düşünün. Hayatınızı neler ve kimler etkiledi? Bu kişiler olmasa hayatınız nasıl olurdu? Ve kararlarınız bundan sonra nasıl olurdu anlamaya çalışın. Teşekkür ederim.